Merhaba arkadaşlar, ben genç yolcu YouTuberlarından Hamit İhtiyar. Bugün sizlerle Bursa'dayız ve dünyanın, evet yanlış duymadınız, dünyanın en büyük tam panoramik müzesini beraber keşfedeceğiz biraz sonra. Bursa'daymış. Bursa'da olduğunu biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum. Daha yeni öğrendik ve hemen geldik burayı keşfetmeye. O zaman beraber keşfedelim. Evet arkadaşlar, şu an Türkiye'nin en büyük kubbesinin altındayız. Bu kubbe tam 42 metre yarıçapa sahip. Selimiye Camisi'nin bile sadece 32 metre yarıçapı var kubbesinin. Oradan hesaplayın yani. Burası gerçekten çok enteresan bir mimariye sahip. Arkamızda gördüğümüz kubbe 6 farklı direk üzerine oturtturulmuş ve bu 6 direğin her biri Bursa'da kabri bulunan Osmanlı padişahlarını simgeliyor. Müzenin bu kısmında ayrıca konferans salonları, kafeteryalar ve kütüphaneler bulunuyor. Bunların dışında zaman zaman sergiler açılıyor. Şu anda arkamızda, hemen arkamızda Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan kostümlerin sergisi var. Kısaca bir bakalım hemen. Ertuğrul Bey'imin kıyafeti. Yani yukarıda sonunda buldum diyorsun. Evet yani. abi, şimdi ortama uyum sağlıyorum. Bununla gezeceğiz. Eğer izin verirlerse muhtemelen vermeyecekler ama ben bunu kaçırırım. Evet, sanırım yukarı çıkmak için biraz beklememiz gerekiyor. Biz de bu arada arkada tabloların olduğu kısmı gezebiliriz. Bir bakalım abi kısaca. Evet, bu tablolarda Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecindeki bazı olaylar resmedilmiş. 16 farklı tablo var. 16 olmasının sebebi de Bursa'nın plaka kodunun 16 olması. İlk tabloda Ertuğrul Gazi yoğun kış şartlarında göç yolunda resmedilmiş gördüğünüz gibi. Ve evet, Orhan Gazi'nin 1326'da Bursa'ya Fetih Kapısı'ndan girişini anlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada da Orhan Gazi'den sonraki padişah 1. Murat Hüdavendigar'ın 1. Kosova Savaşı sırasında bir Sırp askeri tarafından şehit edilişini görüyoruz. Evet, yine Bursa'mızda kabri bulunan padişahlarımızdan Yıldırım Beyazıt'ın Nibolu Savaşı öncesinde Nibolu Kalesi'nin önüne gelerek kalede bulunan Doğan Bey, şurada görüyoruz hemen ayrıntı, çok güzel bir ayrıntı yine. Doğan Bey, "Bre Doğan, Bre Doğan" diye seslenişinin tasvir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet, yine burada Yıldırım Beyazıt'ı Nibolu Zaferi'nden sonra yaptırdığı, şükür nişanesi olarak yaptırdığı Ulu Cami'nin inşaatını incelerken görüyoruz. Ve çok güzel bir ayrıntıya değinilmiş. Hemen tablonun sağ tarafında "Somunlar müminler, somunlar müminler" diyerek halka ve cami inşaatında çalışanlara ekmek dağıtan somuncu babayı görüyoruz. Burada yine Bursa'mızın sembollerinden olan Yeşil Türbe'nin inşasını ve bu inşaat sırasında Çinileri incelen, İznik Çinilerini incelen Hacı İvaz Paşa'yı görüyoruz. Ve son tablomuzda da 2. Murat'ın ilim adamlarına ve sanata ne kadar önem verdiğini, değer verdiğinin vurgulandığı bir tane tabloyla karşı karşıyayız. İlim adamlarıyla beraber oturduğunu görüyoruz ve hemen şurada, hemen elinin altında bir hat sanatını görüyoruz. Yine güzel bir ayrıntı. Evet, sanırım şu anda yukarı çıkmamız gerekiyor. Biraz acele etmemiz lazım. Abi burası çok kalabalık. Yani biz geleli neredeyse 1 saat oldu. Aşağılarda oyalanıyoruz. Ve o sırada 5 tur falan oldu böyle. Birden herkese almıyorlar. Tur alıyorlar. Ve geldiğimizden beri hiç şey olmadı yani. Bütün turlar böyle kalabalık. Bu sadece bir tur. Buraya gelir gelmez hemen üst kata çıkılmıyor yani. Biraz beklemek gerekiyor ve part alıyorlar ziyaretçi yoğunluğundan dolayı. O yüzden böyle biraz beklemek gerekiyor.
Evet, daha önce başka panorama müzelerini de ziyaret etmiştik ama burası gerçekten 10 numara bir yer olmuş. Çok enteresan ayrıntılar resmedilmiş. Yani nereden başlasam karar veremedim. Şu taraftan başlayabiliriz abi. Gelir gelmez zaten Uludağ hemen karşımızda bizi karşılıyor. Evet, karşı tarafta tarihi Bursa Kalesi'ni görüyorsunuz. Burçlarda Osmanlı askerleri Osmanlı sancağını surlara çıkarmışlar. Ve hemen ön tarafta Saltanat Kapısı'ndan şehri terk eden Bizans halkı görünüyor. Ve hemen yol üzerinde onlara yemek ikram eden Osmanlılar. İşte burada Osmanlı'nın kuruluş felsefesini görüyoruz. Ve Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'nin nasihati aklımıza geliyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet, herhangi bir yağma söz konusu değil. Bizans halkının can ve mal güvenliği teminat altına alınmış. Hatta bu yüzden Bizans halkının %40'ı şehirde kalmayı seçmiş. Aslında genel olarak baktığımızda burası Osmanlı'daki barış, hoşgörü ve kardeşlik duygularının ne boyutta olduğunun çok yoğun bir şekilde işlenildiği bir müze. Evet, hemen arka tarafımızda da Orhan Gazi'nin otağını görüyoruz ve gördüğünüz gibi şurada Bizans tekfuru Orhan Gazi'ye şehrin anahtarını teslim ediyor ve hemen arka tarafta da Osmanlı'nın yine önemli simgelerinden bir tanesi olan çınar ağacı burada resmedilmiş. Yani hiçbir ayrıntı atlanılmamış. Hemen onun yanında da adı Bursa ile özdeşleşen Erguvan ağacını görüyoruz. Evet, bu tarafta da yine Osmanlı'nın sosyal yaşamından izler görmek mümkün. Hemen şu tarafta güreşen çocuklar, hemen yan tarafında Osmanlı kadınları bir şeyler yapıyorlar. Ne yaptıkları hakkında şu an bir fikrim yok. Arka tarafta yine pazar görüyoruz. Bugünkü Kozahan civarı olabilir. Bu sadece bir tahmin olmayabilir. Hemen şu tarafta ozan çalan, kopuz çalan ozan görüyoruz. Ozan'ın hemen arkasında da yine askerleri görüyoruz ve bu arada şunu söyleyeyim, az önce öğrendik. Burada 10.000 figür varmış. Yani o kadar var mıdır abi? Bakıyoruz şöyle. Sayalım mı abi? Onu başka bir videoya saklayalım o zaman. Ayrı bir video konusu olsun. Evet, bu müzeyi diğer panorama müzelerinden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de buranın bir fethi canlandırmasına rağmen barış müzesi olması. Çünkü gördüğünüz gibi yani hiç böyle top sesi yok, mermi sesi yok. İstanbul Fethi Müzesi'ni gezenler bilir. Orada sürekli böyle top sesleri falan. Ama burada gayet böyle arkada kuş sesleri falan, güzel bir ortam var. Evet arkadaşlar, şu an müzemizin koordinatörü Emek Hanım'la beraberiz. Birkaç sorumuz olacak. Açılış kapanış saatleri hakkında genel bilgiler. Buyurun. Müzemiz pazartesi günleri tatil, diğer günler 9 ile 5 arasında hizmet vermektedir. Öğlen 12-1 tatil. Rehberler eşliğinde geziler yapıyoruz burada. Genellikle küre içerisinde özellikle aldığımız kişi sayısı en fazla 70. Bu konuda ki düşüncemiz de tamamen ziyaretçilerin daha verimli bir ziyaret gerçekleştirmelerini istememiz sebebiyle. Peki yani müzenin şu anki güncel ziyaretçi sayısı yani ne kadar oldu? Açılalı herhalde 2 ay oldu. Evet. Şu anki ziyaretçi sayısı kaç ve hedef olarak bir hedefiniz var mı? 2 ay içerisinde Kasım ve Aralık ayı boyunca 119 bin küsur, 120 bin civarı ziyaretçiye ulaştık. Evet. Bunun içerisinde yabancılar da var. Turistler de farklı ülkelerden aşağı yukarı 45 ülkeye kadar 45 ülkeden gelen oldu buraya. Evet. Ve bizim yıllık hedefimiz 350 bin. Tabii ilk açılması sebebiyle daha fazla yoğun bir ilgi var ama. Şu an 1/3'ünü tutturdunuz evet, yani şimdi 2 ayda. Ayrıca bunun için de çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok memnunuz. Ve şu an hala ücretsiz müze. Evet. Açıldığından beri ücretsiz. Yani ne zaman ücretli olacağı henüz belli değil ama siz yine de elinizi çabuk tutun. Peki yabancıların geldiklerinde müze hakkındaki görüşleri nasıl yani? Bir geri dönüş oluyor muydu size? Tabii. Bizim özellikle Eylül'ün son haftasıydı. Dünyadaki Panorama Birliği'nin temsilcileri Bursa'ya geldi. Ve kendileri yukarı çıkıp gördükten sonra dediler ki biz genelde panorama resimlerinde bir savaş anlatılır. Çoğunlukla böyledir ama biz burada ilk kez bir barışın anlatıldığı bir resimle karşılaşıyoruz. Bu da çok şaşırtıcı ve çok güzel bir vurgulama olmuş. Çok önemli bir vurgu. Evet. Özellikle Osman Gazi Belediyesi'nin yaptırmış olduğu bir eserdi galiba. Evet. Onlara da buradan çok teşekkür edelim. Yani Bursa'mıza, Türkiye'ye böyle bir eser kazandırdıkları için. Size de bilgilendirme için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
Evet arkadaşlar, şu an müze turumuzun sonuna geldik sayılır. Daha önce başka panorama müzelerini de gezdik ama burası mimari ve sanatsal açıdan çok farklı. Yani beklentimizin çok üzerindeydi. Şöyle, yani çok ufak ayrıntılara yer vermeleri, bir fethi anlatmalarına rağmen bir barış mesajının verilmesi, tarihi böyle gezerken yaşıyorsunuz. Cidden o duyguyu veriyor. Evet arkadaşlar, bu sefer cidden videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Zaten abone olmuşsunuzdur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizimle kalın. Kalın, birlikte keşfedelim. Slogan nasıl ama?